Bodrum'dan selamlar herkese. Bugün Bodrum Yarımadası'nın dışındaki köyleri seyahat edeceğiz. Ve kıyı boyunca dolaşmıştık daha önce. Bu sefer ise Bodrum Yarımadası'nın dışından özellikle Kızılağaç, Gerenköy o taraftan başlayarak yukarılara çıkarak daha sonra da Güvercinlik tarafına dönüş yapıp sonra da köyleri dolaştıktan sonra eve döneceğiz. Bugünkü yolculuğumuz kaç kilometre olacak? Sonuçta ne kadar tüketeceğiz? Onlara da bakacağız. Bu bir kırsal tüketim olarak gibi yorumlayalım. Yani kırsal sürüş gibi yorumlayalım. Şehir içi gibi olmayacak. Şehir içinden biraz daha fazla tüketim olur. Çok fazla çünkü hem iniş var hem çıkış var. Hem yollar çok engebeli falan. Ona göre değerlendirme yapacağız en sonunda. Şimdi yollarda görüşmek üzere. Ve şimdi yola çıkıyoruz. Şarjımız %90 olarak çıkıyoruz. Kilometremizi de yine kaydetmiştim. O da burada gözüküyor. Şu anda Bodrum Yarımadası'ndan çıkıyoruz yavaş yavaş. Bodrum'da da trafik İstanbul'dan aşağı değil ya. Kızılağaç'ın en güzel tarafı doğası çok güzel. Çam ağaçlarıyla, kızıl ağaçlarla dolu. Zaten ismini de oradan alıyor. Kızılçamlardan alıyor ve doğası müthiş. Evet, Kızılağaç'ın köy içi burası. Köy içinden geçiyoruz. Sağ ve sol tarafta köylerin evleri var. Bu yolun tam ortasında yani devamında birazdan da pazarın kurulduğu yer var. Dalgasız, temiz, karşıda ada ve gerçekten yemyeşil bir doğası var. Buraya tabii yazın burada denize girmek çok kolay değil. Çünkü çok fazla, daha doğrusu arabanızla gelip girmek çok kolay değil. Çünkü burada çok fazla araba parkı oluyor. Az önce geldiğimiz Gerenkuyu plajının biraz ilerisinde, o plajın oradan yürüyerek de gelebiliyorsunuz buraya. Ama aynı zamanda o yolun gerisinden bir kıvrım var, yol ayrımı var. Oradan da bu belediyenin hem kafesinin olduğu yere, kafesi var, hem plajının olduğu yere gelebiliyorsunuz. Burada otopark ücreti 30 lira. Belediyenin yeri, fiyatları da uygun. Hem kafenin fiyatı uygun, hem deniz çok çok güzel. O nedenle kesinlikle buraya gelmenizi öneririm. Şu anda benim kendi kişisel yorumumda Bodrum'un en güzel ve en ucuz denize girilecek yeri. Burada şezlonglar da belediyenin koymuş olduğu şezlonglar ve ücretsiz. Güzel bir hizmet. Yani belediyenin çok güzel bir hizmeti. Yani belediyenin bu güzel hizmetinden dolayı hem teşekkür etmek gerekiyor hem de tebrik etmek gerekiyor. Tüm yani kıyıda şehri olan, belediye olan kıyı şehirlerinin hepsinin örnek alması gerekiyor. Güzel, temiz, soyunma kabinleri,
kafeteryası, her şeyiyle çok güzel bir yer. Çok güzel bir koy. Bodrum Yarımadası'nda denize girmek yerine burada denize girmek çok daha mantıklı. Evet, yalı kısmına geldik. Güzel begonviller. Günaydın. Günaydın. Evet, belediyenin plaj kafesine geldik. Burası da güzel. Fakat burada park sorunu var. En önemli sorun park sorunu. Öbür tarafta park sorunu yoktu. Şu anda tabii park edebildik biz ama. Belediyenin kafeteryası var. Buranın denizi de muhteşem temiz. Çok güzel. Öbürü gibi kumsal değil burası. Yani denizin içine girilen yerler biraz çakıllaşıyor. Öbür taraf tamamen kumsal. Burada da belediyenin yine koymuş olduğu şezlonglar var. İleride restoranı var. Burası kafeteryaydı. Hemen ileride gördüğünüz yerde şurası da restoran. Evet, belediyenin kafeteryası self servis. Burada hizmetler. Şimdi isterseniz bir de fiyatlara bakalım. Fiyatlar tabii ki dışarıya göre uygun. Kolay gelsin. Gönderme kalsın diyormuşuz ama gitmeyecek gibi. Evet. Bakalım. Kartımıza gitmiyor bak. Kargamız da gitmiyor, evet. Buldu yemeği. Evet. Fiyatlarımız bu şekilde. Burada şeyi gördüm. Hiç girmeyin. Göstereyim mi? En ağzına geriye tutacak. Ne yiyor? Streç. Streç mi yiyor? Şunu gönder ya. Saldırır. Bak gel çık oradan hadi çık. Aç herhalde. Yok ya baksana şişmanlamışsınız ama gitmiyor. Alışmış gibi. Bir şey alayım götüreyim diye uğraşıyor da. Evet şeyden hırsızlık yapacak. Tostlara dikkat edin. Evet. Kargamız da hırsızlığını yapıyor. Evet, burada çocuklar için park alanı da var. Dediğim gibi biraz buranın hemen sol tarafında şey de var. Yani restoran kısmı da var. Ama burada birçok ürün var yani. Orası tabii, öbür taraf tamamen restoran tarzı. Burası kafeterya tarzı. Aperatif şeyler burada var. İşte burada yol kenarı boyunca bu şekilde babalar yapıldı. Çünkü çok fazla park alıyordu burada yol boyunca. Özel park alanları var ileride de. Ama ücretli, biraz pahalı ücretleri. Ama erkenden gelinirse ve hafta içinde genellikle yer bulunabiliyor. Burası Çiftlik Köyü. Çiftlik Köyü de diğer Bodrum köyleri gibi benzer yapılaşmaya sahip. Burada genelde seramik ve diğer heykel sanatsal atölyeler çok fazla yer alıyor. Onlardan birine bakacağız şimdi. Eğer burada yerindeyse bakalım. Evet. Burası şu anda kapalı. Açık olsaydı gezecektik. Burada bu tarzda seramik atölyeleri oluyor. Burası satış yerinin olduğu yer.
Burası da atölyesinin olduğu yer. İçerisi ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bol kedileri olan bir arkadaştı zaten. Atölyesi de burası. Burada çeşitli farklı yerlerde, Bodrum'un farklı yerlerinde bu tarz atölyeler var. Daha sonra Bodrum şehir merkezinde dediğim Yarımada'nın içindeki köylerde de gittiğimizde birkaç atölyeyi gezeriz. Orada da Gürece ve farklı köyler var. Oralarda benzer atölyeler var. Burası Etrim köyüne giden yol. Çiftlik köyünden Etrim'e doğru gidiyoruz. Çok fazla bir virajlı bir çıkışı var. Bayağı bir yükseliyoruz. Yükseklere çıkıyoruz. Sonra inişi var. İnişindeki manzarayı da göstermeye çalışacağım. Karaova, Bodrum Karaova Ovası'nı göreceğiz. Çok güzel bir yol. Yani araba sürmenin zevkli olduğu yollardan bir tanesi. Şimdi yol üstünde Etrim'e inmeden önce Karaova'ya bir tepeden bakalım istedim. Bu gördüğünüz ova Karaova. Bodrum'un en bereketli ovası. Koruma alanı içinde aynı zamanda. Eski köyler bunlar. Hemen şu kısımda gördüğünüz Etrim köyü. Daha ileride gördüğünüz Pınarlıbelen köyü. Gözlüğü çıkarayım, tam olarak göremiyorum. Evet. Şu kısım Pınarlıbelen köyü. Şu tarafta Kumköy ve İrmene köyü var. Bodrum'un Alevi köyleri. Ve aynı zamanda orada golf sahası var. Çok büyük bir golf sahası. Regnum. Şu aşağıda görmüş olduğunuz yer ise birazdan uğrayacağız. Tarım okulu var belediyenin, Bodrum Belediyesi'nin. Yine sol tarafta belediyenin eski zeytinyağı üretim yeri olan bir yeri kafeteryaya dönüştürdü. Yıkık dökük haldeydi. Orayı onardı ve güzel bir şekilde halka sundu. O da güzel bir şey. Şimdi ben geçen Bodrum kıyıları ile ilgili kısımda nasıl Gümbet özellikle koyunda eleştiri yaptıysam, güzel yaptığı şeylere de olumlu diyoruz. Örnek olarak da gösteriyoruz. Doğası muhteşem. Bir kısım yangın çıkmıştı buralarda fakat çok çabuk söndürülmüştü. Özellikle Mazı tarafı söndürülememişti ama bu taraflar gayet güzel korunmuş durumda. Şimdi burada biraz biz çay keyfi yapacağız. Hem de manzaramızı seyredeceğiz. Sonbaharda başka güzel oluyor Bodrum. Çok güzel oluyor. Hem denizleri çok güzel, hem doğası güzel, hem köylerini gezmek güzel. Bodrum'un turistik olmayan, bilinmeyen güzel tarafları da var aslında. Çok güzel tarafları var. Doğa yürüyüşleri de yapılıyor burada. Tarihi eserleri de çok fazla. Onları da gezeceğiz, göreceğiz. İleriki dönemlerde onlarla ilgili de videolar çekeceğim. Tarım okulunun olduğu kısım, yukarıdan tepeden yakınlaştırarak bakıyoruz. Etrim köyünün hemen giriş kısmında. Sol tarafında dediğim gibi kafeteryanın olduğu, restoran ve kafeteryanın olduğu eski zeytinyağı fabrikasının olduğu kısım var. Bodrum Belediyesi'nin kafeteryası ve restoranı olarak geçiyor orası da. Evet. Ben ziraat mühendisiyim. Benim okul arkadaşım da buranın müdürü aynı zamanda ama şu anda yoklar. Açık değil sanırım. Açıksa da burada yok şu anda. Çok güzel yapılmış bir park. Lavanta aynı zamanda üretimi var burada.
Bodrum'un en güzel köylerinden bir tanesi. Etrim. Güzel dizayn edilmiş bir tarım park. Burada her sene öğrenciler geliyorlar. Belli bir süre kamp yapıyorlar. Kamp süresince de derslerini yapıyorlar. Pratikler görüyorlar. Şu anda da ders var sanırım içeride. Bu tarafta lavanta bahçesi. Tarım Okulu ve Müzesi İsmail Hakkı Tonguç. Sağ taraf lavanta bahçesi. Lavantanın açtığı dönemlerde işte insanlar gelip burada fotoğraflar çektiriyorlar. Şu yukarıda kıl çadırların olduğu yerde işte öğrenciler oralarda dersler yapıyorlar. Uygulama okulu aynı zamanda. Evet, gavuralar. Gavuraları da çok severim. Çok güzel çiçekleri var gavuralarında. Evet, benim eşim de bu arada buldu salıncağı sallanıyor. Fotoğraf çektirme yerleri. İşte şurada, şuralarda çerçeveler var. O keyif senin. Evet, çok güzel. Doğaya karşı harika şöyle. Harika. Alle şeklinde yapmışlar girişi. Uzaklaştıralım şöyle geniş açıyla. Büyük ağacımızı alalım. Meşe ağacımızı. Meşe palamutu. Muhteşem, devasa büyük. Geniş açıyla alıyorum. Devasa büyük bir ağaç. Çok güzel. Evet. Karaova. Aynı zamanda burada bu bölgede Karaova bölgesinde yani o ovanın olduğu köylerde şarapçılık bağları da var. Üzüm bağları var. Şarapçılık mekanları da var. Yerleri de var. Üretimler var. Onlardan bir tanesine de birazdan gideriz. Hatta daha sonra Çömlekçi tarafında var. Oraya da aynı şekilde gideriz. Evet, meşe ağacımız devasa büyük. Lavantalarımız, Karaova. Ve burada çerçevede insanlar fotoğraflar çekiyorlar. Tabii tam lavantanın açtığı dönemlerde. Sürekli budanması gerekiyor bunların. Her Kasım döneminde, Kasım-Mart aralığında budanması gerekiyor. Budandığında toparlıyorlar. Evet. Gavuralarımız. Çok güzel renkleri var. Kanazan bağı. Sarı kırmızı, ben de Galatasaraylı olduğum için seviyorum. Sarı kırmızı renkli olanlar oluyor. Biberiyeler. Çok güzel kokuyorlar. Muhteşem. Biberiyeler. Ve Meksika ruellası.
Aynı renkteler. Burası bir eski zeytinyağı fabrikası. Burayı belediye alıp onarıp kafeterya ve restoran olarak hizmete açmıştı ama şu anda kış dönemi diye sanırım okullar açıldığı için kapanmış olabilir. Burada zeytinlerin toplandığı alanlar, buralar getiriliyor buralara. Burası da işte zeytinyağı sıkımlarının yapıldığı yerler. Fakat şu anda bakımsız. Muhtemelen ya çok iş yapmadığı için erken kapattılar. Kafeteryanın olduğu bölüm. Örnek ev vardı orada. Şurada da Bodrum örnek evi vardı. Şu anda hayvanlar otluyor. Açıksa bu bakayım. Bir bakalım. Zeytinyağı fabrikası da açık değil. Eski tarihi olan yer, yani fabrikası dedim, sıkım yeri. Ofis olarak kullanılıyor en son. Evet, ofis olarak kullanılan eski bir bodrum evi. Örnek olarak gezilebilen bir yerde. Evet. Hamam kurnaz. Burada gelip kahvaltı yapmıştık. Hem uygun fiyatlıydı kahvaltısı, hem de güzeldi. Fena değildi yani. Tekrar kazandırılması böyle alanların güzel bir şey. Ama şu anda biraz bakımsız. Burası da Garova Vineyards diye geçiyor. Bir ziraat mühendisi arkadaş, Mehmet Bey. Onun hem farklı üzümler, farklı üzüm çeşitleri üretip hem de şarap yaptığı bir alan. Burada gelip şarap tadımı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda işte şarap da satın alabiliyorsunuz. Alt katta depolama ve üretim kısmı var. Onu da görebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Burası işte imalathanenin ve deponun olduğu kısım. Burası da gelip insanların oturduğu yerler, alanlar. Ne güzel, değil mi?
Tavuk ve horoz sesleri içinde. Evet, tavuklarımız. Şimdi burada üzüm çeşitlerine göre ayrılmış durumda bağlar. Daha sonra mumcuları geçtikten sonra çömlekçi tarafı var. Çömlekçi tarafının olduğu kısımda da var. Birkaç tane şarap bağlarının olduğu kısım ve şarap üretimi. İşte burada örnek kendi üretimleri. Burada tadım yapabiliyorsunuz. Muhteşem bir doğası var bu bölgenin. Gerçekten de korunması gerekli alanlardan burası. Kurutulmaya bırakılmış. Hepsi orada bak kurutulmaya. Bu kadar. Bunlar kurutulmaya bırakılanlar. Evet. Gördün mü? Böyle böyle kuruyorlar. Sonra değerlendiriyorlar. Tabii muhtemelen Bodrum'da yaşamıyorsanız siz de Bodrum'a geldiğinizde denizi tercih edeceksiniz doğal olarak. Doğrusu da o zaten. Tatil için geliyorsunuz. Ama yolunuz düştüğünde Bodrum'un köylerinizde gezmenizi öneririm. Bu bölge Pınarlıbölen bölgesi. İşte az önce ziraat mühendisi arkadaş Mehmet Bey'in şarapçılık bağlarının, üzüm bağlarının olduğu yere şarapçılık, Garova şarapçılık. Oraya gitmiştik. Bu sene bütün tarım ürünlerinde hemen hemen biraz sorun var. Yine üzümlerinde ve incirlerinde bir miktar verim azalması vardı. Ama şarapları çok güzel. Tadım için gelmenizi öneririm. O gördüğünüz köy Sazköy. Çok küçük bir köy. Pınarlıbelen'den Mumculara doğru giderken soldaki bir köy. Sadece köyün içinden geçeceğiz. Çünkü köyde çok durup yapılacak bir şey yok. Gezilecek çok bir şey de yok. Köy evleri. İçinden geçmiş olacağız. Safari araçlarının olduğu yer. İşte burada safari yapmak için köye geliyorsun. Burası Çamarrası köyüne giden safari yolu. Tam Çamarrası köyünün içinde Google haritalarda da görürsünüz. Safari araçlarının kiralandığı ve safari yapılan bir yer var. Ticari bir yer. İşte buralarda safari araçlarla safari yapılıyor. Köy yolu yapılmamış yollar. Stabilize bile değil.
Çok engebeli, yani binek araçlarla geldiğinde muhtemelen altı vuracak yerler. Tamamen köy yolları ve doğanın içinden gidiyorsunuz. Çam ağaçlarının içinden Çamarası köyüne doğru gidiyoruz. Normalde bunun asfalt yolu da var. Ama bu bölgeyi göstermek istedim size. İşte burada tam anlamıyla Volvo'nun, yani SUV araçların ihtiyaçlara cevap verebildiğini görüyoruz. Bildiğimiz gibi bizim Volvo P8'lerin offroad modu da var. Ben offroad modunu almadım şu anda. Eğer çok kumlu bir bölge olursa ve çok patinaj yapacak bir yer olsaydı offroad moduna da alabilirdim. Safari kısmını da böylece görebilmiş olursunuz. Safari araçlara binebilirsiniz. Evet, burada bitti. Karaova bölgesi birçok köyü içinde barındırıyor. Çamarası da bunlardan birisi. Çamarası köyü, sağ taraftaki köy Çamarası köyü. Çok fazla çamlık olmasından kaynaklı muhtemelen Çamarası köyü denilmiş. İşte Çamarası köyüne geldik. Orada da gördük, süt sığırcılığıyla ilgili bir çiftlik var. Kümbet yolumuzun üstünde. Bu tür kümbetler çok fazla içinde nemi barındırıp içinde alttan suyu topluyor. O nedenle kümbet bu bölgelerde çok fazla. Çamarası köyündeyiz. Daracık sokaklarıyla burada biraz şöyle araçla içinden geçip döneceğiz. Şimdi mumculara doğru gidiyoruz. Mumcular Bodrum'a bağlı bir yer. Fakat mumcuların Bodrum'la alakası yok diyebilirsiniz gördüğünüzde. Çünkü yapılaşma olarak kesinlikle tam bir şehri andırıyor. Bodrum yapılaşmasına hiç uygun bir yer değil. O nedenle çok farklı bir yer. Mumculara girdik. Mumcular tam bir şehir merkezi. Tabii Bodrum'da kiralar ve ev fiyatları arttığı için Bodrum'da çalışan kesim genellikle Bodrum'dan mumculardan evlerini kiralıyorlar veya buradan alıp burada oturuyorlar.
İşte az önce gördüğünüz yer barajın bitiminin olduğu yerdi. Buralar da aslında barajın olduğu yerler ama görüyorsunuz su hiç kalmamış durumda. Yani Mumcular Barajı'ndaki su kapasitesi tamamen bitmiş durumda. Çok çok az seviyede kalmış durumda. Çömlekçi'ye doğru gidiyoruz. Şimdi 2 kilometre sonra Çömlekçi'deyiz. O görülen köyümüz Çömlekçi köyü. Çömlekçi köyündeyiz şu anda. Tamam. Karşıya aldık yolun karşısına. Yani. Şimdi burası da Çömlekçi köyünde bir çömlek atölyelerinden bir tanesi. Benzer atölyeler bu köyde var. Fakat daha erken olduğu için muhtemelen şu anda kimse yok, kapalı. Çok güzel bir dut ağacı var bahçesinde. Kapısını da çok güzel yapmış. Çömlekçi köyünün esası çömlekçilerin olması zaten. İşte atölyeleri görüntüleyememiş olduk. Mor Salkım Vineyards yine buradaki üzüm bağlarından birisi, üzüm bağları ve şarap evlerinden birisi. Anlatır. Anadolu almış. Ali de bir. Bu da Bir de bir Onu söyleyeyim. yaşında. şarap fiyatları. Falan yani Bodrum'a gördüm. Ben dedi arabaya da gidiyorum Anadolu. dedi. Arabada. Yemek fiyatları. Anadolu. Ha? Sevtap. Ha, Deniz dedi abi. Ürünler. Bunlara bakalım. evli değillerdi o zaman. Deniz. Evet. Demet'in yeri daha uygun ama Ben bir uyandım. Altımızda ağaçlar. Mor Salkım Vineyards'dayız şu anda. Buraya çok yakın Canyars Vineyards var. Orası da benzer ama burası oraya göre daha büyük. 100 dönümlük bir araziye sahip. Yani bu 100 bin metrekarenin içinde hemen hemen her tür üzüm çeşidini yetiştirip şarap yapıyorlar. Şu anda fiyatlara baktığımızda kırmızı şaraplar 550 liradan başlıyor. 2021-2022 ürünü. Bu arka tarafların hepsi üzüm bağları. Bu şekilde burada oturma yeri var, aynı şekilde güzel. Üstü gölgeliklendirilmiş. Şarap tadımı ise kişi başı 480 lira. Bir roz, 2 tane kırmızı şarap tadımı var içinde.
Tabii bunlar şu anki fiyatlar. Evet, Tepecik köyüne giriyoruz. Evet. Kemerkuyu köyünden şu anda geçiyoruz. Bekle geçsin araçları. Hemen hemen bütün köyleri ve köylerin yerleşimleri birbirlerine çok benziyor. Birkaç köy birbirine bunlardan farklı. İnek çıkabilir tabelası. Ve gerçekten de çıktı az önce. Biz örneğin sütümüzü Bites köyünden alıyoruz. Tuzla sulak alanı meşhur flamingoların olduğu alan. Flamingolar burada konaklıyor. Evet, Tuzla sulak alan. Flamingoların alanı. Onun tam içinden geçen Boğaziçi köyüne giden bir yol burası. İki tarafı da böylece o sulak alanın içinde kalıyor yol. Ve iki tarafı da çok güzel seyrediyorsunuz bu yolda. Bu arada size yoldaki kullandığımız klima bilgilerini vereyim. Genellikle çoğunda kapalıydı klimamız. Zaman zaman açtık. Şu şekilde belirtebilirim. İkinci kademede ve sadece kendi yüzümüze veriyoruz. Dolayısıyla tüketim daha az oluyor. Arkada kimse olmadığı için otomatiğe almıyorum. Şimdi Güvercinli'ye geldik. Sahiline iniyoruz. Sahilinde de biraz vakit geçiririz. Güvercinlik sahilindeyiz. Güvercinlik aslında güzel bir yer, şirin bir yer. Balıkçı restoranları
bol miktarda var. Kafeler, restoranlar bol miktarda var. Burası belediye kafe. Servis var belediye kafelerde. İşte servis var. Bugün Bodrum'un köylerinde dolaştık. Yarımada'nın dışındaki köylerde dolaştık. Başka bir zamanda Bodrum Yarımadası'nın içindeki köyleri dolaşacağız. Bugünkü dolaştığımız köylerde epey bir inçik yokuşlar vardı. Yolun ilk 50 kilometresinde klimayı açmadık, daha sonra açtık. Dolayısıyla hani 1/3'ünde klima açık gibi düşünebiliriz. Bu tarz sürüşler için şehir içi sürüşler demek değil de kırsal kırsal yerlerdeki yaşayanlar için olabilir veya kırsal yerlere sürüş yapanlar için olabilir. Kırsal bir coğrafya sürüşü diyebiliriz. Örneğin bakalım fiyatlara. Güvercinlik'teki özel bir mekanın fiyatları. Ziyafette. Ziyafet bir de evet. Biraz önce gördüğümüz tuzla sulak alan flamingoların olduğu alan ise aslında yasal olarak Milas'a bağlı. Boğaziçi Köyü de öyle. Milas'a bağlı. Ama genellikle insanlar Bodrum diye biliyorlar. O nedenle bu videonun içine onu da aldım. Yolumuza çok yakın diye o tarafa da gitmiş oldum. Epey bir güvercinliğin sahilinde çok uzun bir yürüyüş alanı var. Yine sahilinde bu şekilde restoranlar, kafeler var. Tabi buralar akşamları çok yoğun oluyor. Fakat okullar açıldıktan sonra nispeten daha sakin oluyor akşamları da olsa. Ama yaz döneminde özellikle Temmuz-Ağustos ayında işlek oluyor. Bu şekilde devam ediyor Güvercinlik sahili. Daha sonra başka bir zaman Milas'ın da koylarını gezeriz. Milas'a bağlı olan yerleri de gezeriz. Ören daha aşağı tarafta, Bodrum tarafında. Diğer kıyı kışlacık gibi yerler ise diğer tarafta. Onları da daha sonra başka bir videoda dolaşırız. Size daha önceden yanan veya yakılan yerleri göstereceğim. Bunu niye gösteriyorum? Daha önceden de biliyorsunuz Titanic diye bir otel var, bilirsiniz. Onun olduğu alan da aynı şekilde bu şekilde yanmıştı. Ve o dönemin Kültür Bakanı, Kültür Turizm Bakanı, hatırlar mısınız bilmem, Ertuğrul Günay, benim de hemşerim olur kendisi, Ordulu. Daha önceden de aynı zamanda Sosyal Demokrat bir partideydi, sol bir partideydi. Daha sonra
mevcut şu anki iktidar partisinde yer aldı. Kültür Turizm Bakanı oldu. Ve o yangından sonra demişti ki 1 metrekare yere bile burada inşaat yaptırmayacağız denilmişti. O zaman öyle söylemişti o yangından sonra. Buralar bilerek yaptırılıyorsa buralara hiçbir şekilde inşaat yapılmayacak demişti. Ama orada Titanic var şu anda. Şimdi buralarda aynı şekilde hani deniliyor ya, teröristler yaktı falan oldu filan oldu. Bir sürü şey söyleniyor. Yorum yapmayacağım, yorumu size bırakıyorum. Ama buralar bir süre sonra maalesef inşaat olursa eğer, o zaman ne demek gerekiyor bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. İşte az önce size bahsettiğim alanlar ileride olan alanlar. O alanlar için dönemin Kültür Bakanı, Kültür Turizm Bakanı bir çivi bile çaktırmayacağım demişti. Hani belki de çivi çakılmadan yapılmış olabilir o yapılar, onu bilmiyorum. Ben patlıcanlı, kıymalı ve kaşarlı pide söyledim. Çıtır çıtır, güzel. Lezzeti güzel. Nursel, Kaşarlı, seninki neyliydi? mantarlı, kaşarlı mantarlı. Kaşarlı mantarlı, onu da deneyeyim. O da güzel, ince, hamuru ince, sık sıkı, sıyırt sıyırt, yani güzel. Değerli hediyeler için Bugünkü yolculuğumuzu genel olarak bir değerlendirecek olursak, kırsal sürüş deneyimi yaşamış olduk. Yani hem yollar bir kısmı çok stabilizeydi, bir kısmı çok inişli çıkışlıydı ve çok kısa mesafelerle sürüş yaptık. Tüketimi tabii ki çok etkileyen şeyler, sürekli duruyorsunuz, işte 3 kilometre gidiyorsunuz, duruyorsunuz. Orada bir 15-20 dakika vakit geçiriyorsunuz. Sonra tekrar bir sürüş yapıyorsunuz. Yine bir 5-10 kilometre gidiyorsunuz. Yani bunlar sürüşü önemli etkileyen faktörler. Kırsal sürüş olarak değerlendirdiğimizde güzel bir deneyimdi. Hoşça vakit geçirdik. Sürüşümüz genellikle yavaş ve şeydi. Yani atik kullanmadık arabayı. Sakin kullandım. O açıdan bakıldığında en son tüketim değerlerini vereceğiz zaten. Onu değerlendiririz. Daha sonra %90'a şarjımızı yapıp ne kadar tükettik, kaç kilometrede ona da bakacağız. Şimdi klimayı göstereyim size. Klima yolun yarısından sonra bu şekilde ikinci kademede ve gördüğünüz gibi sadece yüzümüze verecek şekilde bu şekilde çalıştı. Ona göre değerlendireceğiz en son. İnişlerimizi, çıkışlarımızı, grafiklerimizi en sonunda hepsini koyacağım zaten. Deniz manzarasıyla güzelce Bodrum'a doğru gidiyoruz. Bodrum'un girişinde bir çekim daha yapıp onu da koyarım. Bodrum, Bodrum. Bodrum'a girişte Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, Halikarnas balıkçısının anısına bir yeri var Bodrum Belediyesi'nin. Orada durduk. Burada durup Bodrum'a bir yukarıdan girmeden önce Bodrum'a bakabilirsiniz.
Şimdi burası Gümbet Kavşağı. Yani Bodrum'un en kangren yerlerinden bir tanesi. Bütün bu döngeç mi deniliyor bu yuvarlak olan yerlere? Oraların hepsi benzer sıkıntıya sahip. Müthiş bir trafik oluyor buralarda. Müthiş.